8'de Sağlık'ta bugünkü konuğumuz ortopedi ve travmatoloji uzmanı operatör doktor Serdar Özkaya. Serdar Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Fatih Bey. Nasılsınız hocam? İyiyim, teşekkürler. Hocam yoğunluğunuzdan kalan arta zamanınızı bizimle değerlendirdiğiniz için çok teşekkür ederiz öncelikle. Ben teşekkür ediyorum. Hocam artroz dediğimiz böyle halk arasında kireçlenme diye tabir ettiğimiz bir problem var. Bu problem nedir? Biraz bahseder misiniz detaylı bir şekilde? Tabii, artroz aslında eklemi oluşturan kemiklerin parlak yüzeylerinin aşınmasıdır kısaca. Bunu ortaya çıkaran çeşitli sebepler var. Artrozda eklemin parlak yüzü aşındığı için tabii hareketlerde bir yavaşlama, zaman içerisinde ağrılar ve eklemin etrafında da değişiklikler ortaya çıkmakta. Yani sadece kemiğin parlak yüzeyinde değil, aynı zamanda kemiğin etrafındaki dokularda ve yumuşak dokularda, kasta, bağlarda çeşitli değişiklikler ortaya çıkmaktadır. Biz artrozu kısaca bir aşınma süreci olarak ortaya koymaktayız ya da tanımlamaktayız. Peki hocam artroz hangi eklemleri sıklıkla tutuyor? Artroz vücudumuzda en fazla diz eklemini, sırasıyla daha sonra kalça eklemi, omurga, omuz ve ayak bileği eklemlerini tutmaktadır. Yine artrozun çok çeşitli sebepleri olduğu için küçük eklemleri de yük çekmeyen bölümleri, mesela el parmaklarını, el bileğini, dirseği, daha küçük eklemleri de tutabilmektedir çeşitli hastalıkların sonucunda. Peki sebebi nedir hocam? Artroz neden olur? Artroz kısaca bir aşınma süreci olarak tanımladığımız için artrozun çok çeşitli sebepleri var. Bunlardan birisi ileri yaş. Yaş ilerledikçe kemikteki yapım ve yıkım dengesi değişmektedir. Buna paralel olarak da tabii ki ileri yaşlarda yıkım dengesi, daha doğrusu yıkım olayları artmakta, yapım olayları azalmaktadır. Ve ileri yaş burada eklemin aşınmasını kolaylaştıran, ortaya çıkaran en önemli faktörlerden birisidir. Peki artroz olduğunda bunun belirtileri ne oluyor ve siz hasta geldiğinde bunun tanısını nasıl koyuyorsunuz? Şimdi ondan önce artrozu ortaya çıkaran başka nedenler de var. Evet. Kısaca ondan da söz Tabii edeyim hocam, arzu memnunum. ederseniz. Tabii hocam, memnunum. Artrozda ileri yaşı söyledik. Bir diğer etken de fazla kilolar. Bu da bir mekanik yüklenme nedeniyle kemiklerin parlak yüzeylerinde aşınmaya neden olmaktadır. Bir diğer neden çeşitli enfeksiyon hastalıkları. Ta bebeklik çağından başlayarak ileri yaşlara kadar çeşitli sebeplerden dolayı eklemlerde enfeksiyonlar ortaya çıkabilir. Bu enfeksiyonlardaki inflamatuar süreçlerde yine kıkırdak yapımını bozduğu için artroza neden olabilmektedir. Bir başka sebep çeşitli endokrin hastalıklar. Örneğin diyabete bağlı nöropati eklemlerde bir aşınmayla sonuçlanan bir aşındırıcı süreçtir. Yine de dejeneratif bir süreçtir. Onun dışında çeşitli romatizmal grup dediğimiz bağ dokusu hastalıkları. Örneğin romatoid artrit klasik bir örnektir. Bu aşındırıcı bağ dokusu hastalıkları içerisinde. Aynı zamanda sedef hastalığına bağlı psoriatik artrit dediğimiz bir durumda aşınmaya, artroza neden olur. Sonra ankilozan spondilit dediğimiz hastalıkta da yine aşınma söz konusu olabilmektedir. Bir diğer sebep de bu bağ dokusu hastalıkların dışında çeşitli metabolik hastalıklar da artroza neden olmaktadır ki bunlardan en çok bilineni ya da klasik olanı ürik asit artropatisi dediğimiz gut hastalığıdır. Evet. Gut hastalığında da eklemde ürik asit birikerek bir artroz süreci başlar ve ilerler. Anladım. Peki hocam belirtileri ne oluyor? Bir de tanıyı nasıl koyuyorsunuz? Evet, artrozun çeşitli belirtileri var. Bunlardan en klasik olanı ya da en yaygın olanı ağrı. Hastada ağrı ilk belirtilerden birisidir. İkincisi eklemlerde şişmeler. Çünkü burada artık belli bir süre içerisinde enflamatuar süreç de başlayabiliyor ve ona bağlı olarak da eklemde bir şişme oluyor. Hareket tabii bunların sonucunda yine hareket kısıtlanması. Hasta bize geldiğinde daha az mesafe yürüyebildiğini, eskisi kadar rahat olamadığını, yürüyemediğini ya da merdiveni çıkarken daha çok zorlandığını ifade etmektedir. Ayrıca eklem deformasyonu dediğimiz olaylarda özellikle ileri aşamalarda göze çarpar artrozda. Çünkü artroz
bir ilerleyici süreç olduğu için sadece eklemin içerisinde sınırlı kalmıyor, komşu dokulara da biraz önce söylediğim gibi yayılabiliyor. Buralarda da çeşitli kalsiyum birikintileri, sivrileşmeler, yumrular, kemik oluşumları ortaya çıkıyor. Bunlar ana belirtiler. Peki tanıyı nasıl koyuyorsunuz hocam? Yani hasta bu şikayetlerle geldi, nasıl tanı koyuyorsunuz? Artrozun tanısında tabii bütün hastalıklarda olduğu gibi öncelikle hastanın şikayetlerinin dinlenmesi söz konusu. Hasta gayet güzel anlatıyor aslında. Evet. Hele hele ilerlemiş vakalarda diyor ki gece ağrılarım var. Her harekette ağrı oluyor veya oturup kalkarken ağrı hissediyorum diyor. Eklem biraz ısındıktan sonra o ağrılar ortadan kalkabiliyor veya azalabiliyor. Evet. İkincisi bu şikayetlerin hemen arkasından çeşitli laboratuvar testleri, röntgen, tomografi, MR ya da ultrason gibi yardımcı tanı araçları da bizim bu eklemdeki süreçle ilgili bilgilenmemizi sağlıyor ve bu şekilde tanı konulmuş oluyor. Peki tedavisini hocam aşama aşama nasıl yapıyorsunuz? Artrozun tedavisinde tabii dediğiniz gibi aşama aşama gidişimiz de söz konusu. Çünkü artroz bir süreç olduğu için bunun tabii bir başlangıcı da var. Yani biz tabii ki erişkin yaştaki insanları konuşuyoruz ama bir bebekte de artroza gidecek bir süreç başlayabilir. O nedenle genel anlamda nedene yönelik tedavi söz konusudur. Örneğin yaş gruplarına göre bebeklerden demin söz ettik, oradan başlayalım. Evet. Bebeklerde artroza neden olabilecek sebeplerin başında işte bir kalça çıkığı. Bu kalça çıkığının tabii aslında bebek doğduğu anda fark edilip tedavi edilmesi lazım. Ya da sonradan gelişiyorsa gelişmeye başladığı anda fark edilip tedaviye hemen başlanması gerekir. Çünkü hele hele bu durumda bebeklerle ilgili bir kalça çıkığı söz konusu olduğunda ilk anlarda çok basit cihazlarla veya özel bezleme yöntemleriyle hastalığı kısa zamanda tedavi edebilmekteyiz. Dolayısıyla artroza gidiş sürecini durdurabilmekteyiz. Biraz daha çocuğun yaşı ilerlediği aşamada eğer tanı söz konusuysa o zaman yumuşak dokuya yönelik ameliyatlar yapılabilmekte. Biraz daha hastalık ilerlediğinde de kemiğe yönelik düzeltici ameliyatlar yapılabilmektedir. Bütün bunların hepsinde artroz önlenmesi amaçlanmaktadır tabii ki. Yine çocuklarda erken zamanlarda gördüğümüz bir diğer sebep de septik artrit dediğimiz olay ki oldukça ciddi bir durumdur. Çünkü ortopedideki çocuk acillerin içerisinde yer almaktadır septik artrit. Saatlerle sınırlıdır. Eğer bir bebekte genel durum bozukluğu, yüksek ateş, emme refleksinin olmaması veya azalması gibi bir şey söz konusuysa ve hele hele çocuk yatarken bacaklarını karnına çekerek yatıyorsa, öyle bir pozisyon alarak daha rahat ettiği belli oluyorsa, muayene sırasında siz çocuğun pozisyonunu değiştirdiğinizde bundan rahatsızlık duyuyorsa septik artrit aklımıza gelir ve derhal laboratuvar yöntemleriyle veya ultrasonla tanıyı koyup hızlı bir şekilde müdahale etmek isteriz. Eğer ilaçlar kısa bir zamanda cevap vermeyecek gibi gözüküyorsa, tabii cerrahi yöntemle eklemin boşaltılması, drenajı ve o bölgenin rahatlatılması amaçlanır. Çünkü aksi takdirde eklem hızlı bir şekilde aseptik nekroz dediğimiz bir çürüme durumuna ve ileride de bir artroza neden olabilecek gelişmelere maruz kalabilir. Onun dışında eklemi ilgilendiren kırıklarda da biz artrozu eklemin parlak yüzünün bir rahatsızlığı olarak düşündüğümüz için ya da gördüğümüz için eklemin o parlak yüzünü ilgilendiren kırıklarında çok iyi bir şekilde tedavi edilmesi gerekir ki ileride artrozla ilgili bir süreç yaşanmasın. Aynı zamanda demin de söylediğim gibi çeşitli romatizmal hastalıkların, bağ dokusu hastalıkların tedavilerinde çok erken dönemlerde başlatılması gerekir. Veya bir eklemde mekanik bozukluğa neden olabilecek bir durum varsa bazı olaylarda, hastalıklarda biz eklemin ekseninin bozulduğunu görürüz. Bu eksen bozukluklarına da pek müsaade etmek istemiyoruz. Evet. Çünkü iskelet sistemi birbirine bağlı ve bir dengede duran sistemdir. Evet. Dolayısıyla diyelim ki dizde ya da kalçada başlayan bir artroz, eklemin diğer bölümlerinde yani bir sırtta, boyunda daha üst bölümlerde veya ayak bileği gibi daha alt bölümlerde de denge bozukluğuna bağlı
artroz gelişimine neden olabilecektir. Peki ileri yaşlarda hocam? Evet, eklemde artroz artık iyice yerleşip eklem deformasyonları ortaya çıktıysa zaten hasta bunu ağrı olarak doktora iletecektir. O zaman artık eklem protezi, total protezler devreye girebilmektedir. Günümüzde de bu ameliyatlar oldukça yüz güldürücü bir şekilde yapılmaktadır. Tabii hastalıkların ana tedavileri daha başlangıçta ortadan kaldırılması, nedene yönelik tedavi dediğimiz konu o nedenle çok önemli. En baştan tedavi yapılırsa çok sonraki aşamalarda daha ağır ameliyatlara bazen gerek kalmamaktadır. Peki kadınlarda mı sık görülüyor hocam yoksa erkeklerde mi daha sık görülüyor? Evet, artrozda böyle bir ayrım var işin doğrusu. Yani kadınlarda biraz daha sık görülme eğiliminde. Bunun çok çeşitli sebepleri olabilir. Hormonal faktörler belki biraz etkili olabilir. Ama aynı zamanda hareket yeteneği ya da hareketle uğraşmak diyelim ve eklemin korunması bu sonucu belirleyebilir diye düşünüyorum. Bir de artrozda bu cins ayrımının dışında ırksal ayrımlar da vardır. Yani bir Kuzey Avrupa'ya doğru çıktıkça artrozu daha çok görmekteyiz. Asya'nın bazı yerlerinde artrozu çok az görmekteyiz. Yani ırksal faktörler, iklime bağlı faktörler söz konusu olabildiği gibi aynı zamanda kişilerin yaptığı işler de artrozda bir hayli etkili olabilmektedir. Örneğin dağda, tepede, engebeli arazilerde çalışan insanlarda tıpkı arabanın amortisörünün eskimesi gibi artroz olayı daha sık görülebilmektedir. Hocam çok teşekkür ederim. Gerçekten artroz hakkında bilmediğimiz neler varmış neler. Hakikaten çok bilgilendik. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet efendim. Bugünkü konuğumuz ortopedi ve travmatoloji uzmanı operatör doktor Serdar Özkaya idi. Bize artroz hakkında yani halk arasındaki tabiriyle kireçlenme ile ilgili hakikaten çok güncel ve çok önemli bilgiler verdi. Kendisine verdiği bilgiler için tekrar teşekkür ediyoruz. Programımız kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyor.